Hava kirliliğinin en üst seviyede olduğu Hindistan'ın resmi dili Hintçedir. Ancak uzun yıllar İngiliz sömürgesinde kaldığı için İngilizce de yaygın olarak konuşulmaktadır. Hindistan 1 milyar 426 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi konumundadır. Ülkede yaşayanların %80'i Hinduizm, %15'i Müslüman, %2'si Hristiyan, kalan %3'lük kısım ise diğer dinlerdendir. 3 milyon 287 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 7. ülkesidir. Güney Asya kıtasında bulunan bu ülkenin komşuları Pakistan, Çin ve Sri Lanka'dır. Hindistan güneybatısının kıyı kesimlerinde sürekli yağışlı tropikal iklim, kuzey ve doğu kesimlerinde muson iklimi, kuzeybatı kesimlerinde ise kurak bir iklim görülür. Hindistan'ın para birimine gelecek olursak, ülkede para birimi olarak Hindistan rupisi kullanılır. 1835 yılından bu yana kullanılan bu para birimi euro ve dolara karşı çok değersizdir. Hindistan rupisinin kodu bu şekildedir. Sembolü ise şöyledir. Hindistan bayrağı ise 22 Temmuz 1947 tarihinde ülkenin resmi bayrağı olarak tüm dünyada kabul edilmiştir. Hindistan'ın ulusal bayrağı yatay, dikdörtgen şeklinde ve 3 renkli bir bayraktır. Renklerinden turuncu cesareti ve fedakarlığı, beyaz barış ve dürüstlüğü, yeşil ise kahramanlık ve sadakati temsil eder. Ülkenin tarihinden bahsedecek olursak, Hint coğrafyası göç ve ticaret yolları üzerinde olması sebebiyle tarih boyunca çok çeşitli milletlerle, farklı etnik ve kültürel unsurlarla etkileşim içinde olmuştur. Bölgedeki ilk yerleşimcilerin 55 yıl önce Afrika kıtasından geldikleri tahmin edilmektedir. Güney Asya coğrafyasında ise ulaşılan en eski insan izleri 30 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Arkeolojik kazılar M.Ö. 6500'lerden bu yana bölgede tarım yapıldığını ve hayvanların evcilleştirildiğini ortaya koymaktadır. Milattan önce 2000'li yıllardan itibaren bugünkü Pakistan ve Batı Hindistan bölgesinde kent hayatının ortaya çıktığı görülmektedir. Bölgede ilk siyasi birlik milattan önce 4. yüzyıl sonlarında Magadha Krallığı ve ardından Mauryan İmparatorluğu zamanında kurulmuştur. Bu tarihten itibaren İslami döneme kadar Hint coğrafyasında bölgesel krallıklar hüküm sürmüştür. Hindistan coğrafyası ilk Hicri yüzyıldan itibaren İslamiyetle etkileşim içinde olmuştur. 710 yılında Sint bölgesinin fethiyle Müslümanların bölgedeki etkinliği başlamış, 10. yüzyılın sonlarında Gazneli Mahmud'un düzenlediği 17 seferle bölgenin hakimiyeti büyük oranda Türklerin eline geçmiştir. Bu gelişmenin ardından İslamiyet, Kuzey Hindistan'dan başlayarak Hint coğrafyasında hızlı bir şekilde yayılmıştır. İngiliz sömürge dönemine kadar Hindistan coğrafyasında yüzyıllar boyunca Müslüman Türk devletlerinin hakimiyeti söz konusu olurken, bunların en önemlileri Gazneliler, Delhi Sultanlığı, Dekkan Sultanlığı ve Babür İmparatorluğu'dur. Hindistan parlamenter sistemi kabul etmiş bir cumhuriyettir. Ülke aynı zamanda dünyanın en kalabalık demokratik yönetimi olma özelliği taşımaktadır. 1947 yılında bağımsızlığın kazanılmasının ardından 1950 yılında kabul edilen anayasa ile devletin temel yönetim mekanizmaları belirlenmiştir. Federasyon sistemini benimseyen ülkede 29 eyalet ve 7 birlik toprağı bulunmaktadır. Devlet başkanı parlamentonun her iki kanadından seçilmiş üyeler tarafından belirlenmekte ve 5 yılına göreve gelmektedir. Cumhurbaşkanı tarafından atanan başbakan ise hükümetin başı olup yürütme organına ait yetkilerinin çoğunu kullanmaktadır. Mayıs 2024'ten bu yana ülkede başbakanlık görevini Narendra Modi yürütmektedir. Dünyanın en büyük 7. ekonomisi olan Hindistan, 500 milyonu aşan iş gücü, genç nüfus ortalaması ve istikrarlı büyüme trendiyle orta vadede dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri olma yolunda hızlı ilerlemektedir. Ekonomi, tarımdan sanayiye, bilişimden uzay teknolojilerine, el sanatlarından hayvancılığa kadar çok çeşitli alanlara yayılmıştır. Hindistan ekonomisinin temel direği tarımdır. Yetiştirilen başlıca ürünler pirinç, buğday, yağlı tohumlar, süt, çay, şeker kamışı, mercimek, soğan ve patatestir. Ayrıca süt ürünleri, kümes hayvanı ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yaygındır. Son yıllarda tarıma olan bağımlılık azalmaya başlamışsa da sektör ülke için hayati pozisyonunu korumaktadır. Öte yandan geçimini tarımla sağlayan kırsal nüfusun hayat şartları oldukça zorlu, gelirleri de oldukça düşüktür. Küresel gıda şirketlerinin Hindistan'da uyguladığı acımasız kredi politikaları son yıllarda binlerce Hindistanlı çiftçiyi intihara sürüklemiştir. Hindistan'ın ilginç yönlerinden bahsedecek olursak, Hindistan'da filler çok sevilir ve çoğu yerinde filler için bir spa merkezi bile vardır. Gariptir ama Hindistan'da ineklerin çoğunun kendine özel kimlik kartları vardır. Çoğumuzun severek oynadığı satranç ise ilk olarak Hindistan'dan çıkmıştır. Oyunun asıl adı Hindistan'da Çaturanka olarak geçer. Bu ülkeyi yeterince tanıdığımıza göre bir de yemeklerine bakalım. Hint yemekleri kendine has pişirme yöntemleri ve baharatları ile yapılır. Hint sokak yemekleri oldukça meşhurdur ve bunlara genel olarak çat denir. Genelde kızarmış ekmek veya patates kızartması üzerine nohut, zencefil, yoğurt ya da diğer baharatların eklenmesiyle oluşur. Hindistan akşam yemeklerinin en sevileni ise kema olarak bilinir. Kıyma gibi kıyılmış kuzu ya da keçi etinin sarımsak, acı biber, zencefil, soğan ve yeşil bezelye ile harmanlanmasıyla yapılır. Hintliler ekmeğe naan der. Lavaş ekmeğe benzeyen naan her yemeğin yanında tüketilirken bazen yalnızca köri ile beraber atıştırmalık olarak tüketilir. Hint böreği, patatesli karnabahar, patates köftesi, tavuk tandır, körili tavuk, dosa ve ragancaş da
en sevilen Hint yemeklerinin arasındadır.